Merhaba arkadaşlar. Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün İnci ile beraberiz ve Bilkent moleküler biyoloji ve genetik üzerine konuşacağız. Konuşmadan önce İnci seni biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ben İnci Şevval Aksoylu 2019 yılında Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünden mezun oldum. 2015 yılında başlamıştım. 2020 yılında da İsveç'e Karolinska Enstitüsü'ne geldim ve onkoloji patoloji bölümünde doktora eğitimimi sürdürüyorum. Bu üçüncü yılım, artık gelecek sene umarım bitireceğim. Böyle. Belki temel derslerden başlayabiliriz. Mesela nasıl bir program var genelde Bilkent genetik bölümünde? Şimdi şöyle yani mesela birinci yılda genelde genetikle ilgili pek bir ders almıyorsunuz. İlk yıl işte MVG'ye giriş dersleri oluyor. Onun dışında kalkülüs gibi dersler oluyor. İşte Türkçe dersi oluyor, İngilizce dersi oluyor. İngilizcenin bir döneminde böyle daha basit essay yazmakla falan ilgili şeyler oluyor. İkinci döneminde de daha böyle araştırma projesi yaptırmaya yönelik, onları sundurmaya yönelik şeyler oluyor. MBG derslerinde de böyle ilk dönem böyle çok temel bilgiler alıyorsunuz. İkinci dönemde de biraz daha bu hayvan deneyi moduna giriyorsunuz. Biraz daha derinlemesine bilgiler oluyor. İkinci yıldan itibaren bölüm dersleriniz artmaya başlıyor. İkinci yılda mesela istatistik dersi oluyor, programlama dersi oluyor. Üçüncü yıl tamamen bölüm dersi. Dördüncü yılda aynı şekilde bölüm ve bölümden aldığınız seçmeliler. Artı e, son sınıfta yapacağınız o tez çalışması sayılabilecek senior projeler oluyor. Onları yapıyorsunuz ve sonra okul bitiyor. Aşağı yukarı bütün üniversitelerdeki genetik bölümleri çok benziyor birbirine. Aynen, yani ilk yılda birazcık daha öğrenciyi mesela hani daha temel bilimlere adapte etmeye yönelik bir şey var. Kimya var mesela, organik kimya var, sonra ikinci yılda geliyor. İlk yılda genel kimya var. İşte ikinci yılda fizik var. Bu tür şeyler oluyor. Ee, Senin İngilizcen imtihanı nasıl? Hazırlık Aha, okumak gerekmiş miydi? ben kime arkadaş? Ben atladım hazırlıkı. Aa, 2015'te girdim, yani sınava girdim, atladım. aha. Direkt hani Direkt hiç, bölümden başladın. aynen direkt Şu bölüme an pişman başladım. mısın yoksa iyi mi oldu? Ya aslında bilmiyorum. Hani bence iyi oldu. Birazcık daha zaman kaybetmemek mantıklı bir iş oldu. Çünkü onun hani zaman külfeti çok yüksek bir şey. Genelde tam terslerini diyorum. Hazırlık okuyanlar diyor ki keşke atlasaydım. Okumayanlar da işte bir sene daha kafamı dinleseydim üniversite sınavından sonra. Ya şimdi Bilkent'in e, en kötü yanı bence Doğu Kampüs. O yüzden atlayabiliyorsanız hazırlığı atlayın. Aha, bölümler Batı kampüste. Aynen. Aha, Bölümler ana kampüste, Doğu Kampüs var. Hazırlık Doğu Kampüste. aha. Orada sadece hazırlıktaki öğrencilerle birliktesiniz ve hani ana kampüse yürürken yolda köpekler falan karşınıza çıkabiliyor. Birazcık hoş olmayan bir deneyim ve özellikle de kış döneminde hiç hoş olmuyor. Yani atladığım için biraz şanslı buluyorum kendimi. Peki bu seçmeli dersler sistemi nasıl işliyor? Ha. Değişik dersler var mı? Seni böyle daha çok uzmanlaşmak istediğin alana yönlendirebiliyor mu? İlgi alanları arasında. Şimdi şöyle, ikinci sınıfta mesela seçmeli ders alabiliyorsunuz. Üçte de alıyorsunuz. Üçte mesela şeylere ek olarak, bölüm derslerine ek olarak tarih, işte humanity dediğimiz insanlık diye bir ders var. Orada böyle klasikleri falan okutuyorlar. Önce onu söyleyeyim. Ondan sonra da bu seçmeli ders mevzusuna gireyim. Seçmeli dersler iki tür. Bir tanesi teknik, diğeri de non teknik diye geçiyor. Yani bir tanesi bölümünüzle alakalı ders. Diğeri de bölüm dışı dersler. Bölüm dışı derslerde mesela ben psikolojiden dersler almıştım. Bayağı bir ders aldım. Neredeyse yan dal yaptım. Bölüm içi derslerde de bölümün açtığı seçmeli dersler oluyor. Mesela kanser biyolojisi oluyor, insan genetiği oluyor. İşte birkaç ders daha var. Şu an belki güncellenmiştir. 4 yıl olduğu için çok da şey edemiyorum ama Ama mezun gözünden aslında anlatmak da ilginç bir perspektif. evet, evet. Yani hani şimdi güncellenmiştir ama bayağı fazla seçmeli ders vardı. Bunların hep zaten web sitelerinden bulabileceğiniz tarzda Aynen. bilgiler. O yüzden daha çok böyle ben deneyim, senin o Aynen. bilimsel düşüncelerin nasıl katkı sağladığı hakkında daha merak Seçmeli ediyorum. dersler mi? Genel olarak program seçmeli dersler anlamında da.
Ya şöyle, ben bölüme ilk girdiğimde birazcık daha böyle nörobilimlere yönelen bir insandım. Ve o yüzden atıyorum hani psikolojiyle ilgili dersler almam benim için bayağı iyi oldu. Çünkü psikolojide böyle nörobiyolojiyle ilgili dersler de vardı, nörobilimlerle ilgili. Özellikle onlardan bayağı bir şey öğrendiğimi düşünüyorum. Mesela nöroanatomi falan öğreniyorduk yani. Direkt böyle bir kere koyun beyni getirmişlerdi. Kesmelik. Sen kaçanlardan değildin demek ki. Yok, ben kaçmıyordum ya. Ben kaçamıyorum ya. En Öyle bir şey. önde bana verin, bana verin. Aldım zaten. Hani mesela o benim bayağı bilgimi geliştirdi. Şimdi birazcık mesela nörobilimlerle ilgili projelerimde daha farklı bir açıdan bakabiliyorum. Mesela gelişimsel psikoloji almıştım. Şimdi otizmle ilgili bir projem var. Ondaki belli şeyleri algılamama, yorumlamama çok yardımcı oldu. Onun dışında bölümle ilgili seçmeli derslere gelecek olursak, o zamanlar ben bölümdeyken İhsan Hoca vardı, İhsan Gürsel. Ondan bir ders almıştım. İşte materyallerle ilgili bir dersti. İşte mesela bu ilaçların belli yerlere nasıl teslim edilebileceği ile ilgili projeler yazıyorduk ve İhsan Hoca bize haftalık olarak böyle geri dönüşler veriyordu. Ona göre projemizi güncelliyorduk. O çok yararlı oldu. Çünkü orada gerçekten hani böyle bir projeyi oluşturup her bakımından böyle yorumlayıp e, düzgün bir şekilde birine sunmayı çok iyi öğrenmiştim. O aldığım seçmeli derslerden biriydi. Onun dışında insan genetiği almıştım mesela. Ee, Şimdi hala onu bazen kullanıyorum bazı şeylerde. Yani işe yarıyor bayağı seçmeli dersler. Bana bu şey gibi geliyor. Bazen düşünüyordum abi ders neden alıyorum? Benim hiçbir işime yaramayacak diye. Ama bir şekilde senin o böyle bir nöron ağlarını oluşturmuş oluyor lisansta ve daha küçük yaşta o alana itilmiş oluyorsun zorla da Aynen. olsa. Sonra aslında geri dönütünü alıyorsun. Bir yerde Aynen. senin işine yarıyor. Tabii mesela ben bölüme ilk girdiğimde ilk yılımda özellikle, hatta ilk 2 yılımda, çünkü 2 yıl geçemedim. Kalkülüsten dolayı müthiş isyan etmiştim. Yani dedim ki bunu kim koyduysa yaktı bizi. Ne yapacağız dedim yani. Bir türlü geçemiyorum. Uğraşıyorum. Burada Olmuyor. kalkülüs ve matematiğin, lise matematiğinin biraz daha üstü gibi düşünebilirsiniz. Aynen. Böyle o integraller falan var ya, onun üçlüsü. İşte daha değişik, hal. komplike halleri, böyle şişme ördeğin hacmini size hesaplattıkları halleri falan gibi şeyler oluyor. Bayağı isyan etmişim ama iyi ki vermişler. Mesela istatistikte de çok isyan etmiştim. Ama iyi ki öğrenmişim. Şimdi tamamen istatistikle uğraşıyorum. Şu an biyoinformatik üzerine çalışıyorum. Galiba Cenk'in biyoinformatikle ilgili bir videosu vardı. Deniz'le çekmişti. Belki oradan hani böyle biyoinformatik nedir diye merak ediyorsanız izleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Biraz derslerden e, Bilkent'e belki kültürüne geçebiliriz. Evet. İşte sosyal hayatını vesaire. Evet. Yani en gözde okullardan bir tanesi Bilkent. Sosyal mevzulara gelince mi yoksa? Yani genel olarak hem kampüs hayatı olarak duyduğum kadarıyla hem Hı hı. normal başarısı anlamında vesaire. O yüzden biraz merak ediyorum o kampüs hayatını. Kulüpler olabilir, etkinlikler olabilir. Sizin festivalleriniz oluyor. Evet, bayağı güzel oluyor değil mi? Ben de çok özledim. Şimdi şöyle, kulüpler bayağı fazla öğrenci kulübü vardı ben Bilkent'teyken. Hatta ben de Bilkent Genetik Topluluğu'nun başkanıydım bir dönemler. Süper. Orada işte nörobilimlerle ilgili etkinlikler düzenliyorduk. Hatta bir kere ODTÜ, Bilkent ve Evrim Ağacı ortak bir etkinlik düzenlemiştik ben üniversitedeyken. Türkiye evrimle tanışıyor diye böyle güzel bir evrim etkinliği düzenledik dış Hala halka. tanışamadım. Yani umarım bir gün tanışır. Ama dışarıya açık böyle güzel bir tartışma ortamının olduğu bir etkinlik düzenlemiştik. Mesela böyle bölüm konferansı tarzı bir şey düzenledik. O da dışarıya çıktı. Kendi bölümümüzdeki hocalar geldiler işte. Hepsi kendi araştırmalarını anlattılar. Bayağı güzeldi. Yani hani hem böyle bir deneyim elde ediyorsun. Bir şey nasıl organize edilir. Hem de onun parçası oluyorsun. Oradan bir şeyler öğreniyorsun. Orada konuşmacılardan falan. Bayağı güzel oluyor. Türkiye Evrim'le Tanışıyor etkinliğinde de kendimiz konuşmuştuk. Orada da süper. bir şeyler öğrenme şansımız olmuştu. Onun dışında Bilkent'teki kampüs ortamına gelirsek.
Hala öyledir diye düşünüyorum. Ben okuldayken gerçekten böyle insanlar birbirlerinin düşüncelerine müthiş saygılıydı ya. Hiç bizde öyle kampüste, sizin kampüsünüzdeki gibi olaylar falan çıkmıyordu yani. Sakin yani. Çok sakindi. Böyle güzel, açık bir tartışma ortamı vardı. Herkes böyle çok aşırı medeni bir şekilde tartışabiliyordu. Bilkent'le ilgili galiba benim için akılda kalan yanlardan biri de bu yani. Düşünce şeyine açıklık. Karşı düşüncelere açıklık yani. En önemli şey üniversitede olması gerekiyor. Bence de öyle yani. Hani birbirimizle kavga etmeden düşünceyi belirtebilmek birazcık iyi bir şey. Birazcık da derslerden kaynaklı bence. Çünkü bazı derslerde gerçekten tamamen tartışmayı öğretiyorlar. E, Hani o noktada bir kültür yakalıyorsun ve şey oluyor, hani o sende yapışıp kalıyor. Sen onu böyle üniversite hayatının sonuna kadar, hatta ondan sonra da devam ettiriyorsun. En azından kendine ilgili deneyimim bu. Mesela bir diğer şey de Bilkent'e ilk girdiğinizde bir oryantasyon dersi oluyor. Onu geçmek zorundasınız. İşte sizi spor etkinliklerine zorla gönderiyorlar. Sonra zorla Bilkent Senfoni'nin bir konserine gidiyorsunuz. Falan filan. Bayağı güzel oluyor. Bence işte insanları hani bunu da aşılıyorlar. Ondan sonraki dönemlerde de şey var. Sosyal etkinliklere zorunlu olarak gitmeniz gereken dersler var. Oradan puan topluyorsunuz onu geçebilmek için. Ah. Böyle kulüplerin düzenlediği etkinliklere gittiğinizde puan topluyorsunuz. Zorunlu. Öyle. Güzel oluyor. Asıl önemli soruyu unuttuk. Sen nasıl aslında genetiğe ilgi duymaya başladın? Ah, çok acı bir hikaye ve Ciddi misin? bu evet beni yakın zamanda çok etkileyen bir durum. Hmm. Ben aslında çocukluğumdan beri bu işe ilgiliyim ama okumak istiyordum. Ee, Fakat benim tıp okuyabilecek kadar sosyal sabrım yok bence. Yani birazcık sabırsız bir tipim. Bence bu çok önemli bir parametre. Yani yine sağlıkla, bilimle uğraşıyorsanız düşünmeniz gereken bir şey özellikle tıp okurken insan ilişkileri. Aynen. Ve burada çok farklı karakterler olabilir yani. Sen Aynen bilimde daha bağımsızca kendi kendine çalışabiliyorsun yine de kolaborasyon yapsan da tabii. farklı bir şey yani bir hastayla iletişime geçmek. Yani tabii bir hastayla iletişime geçmek çok ayrı bir durum. Ben master yaptığım dönemde özellikle hastalarla da iletişime geçtim. Ve hasta bir insanın psikolojisini anlayıp ona göre davranmak çok çok meşakkatli bir iş. O yüzden ben çocukken tıbbın bana göre olmadığını, birazcık sinirli bir insan olduğumu yani olduğuma inandım. O yüzden onu bir kenara bıraktım. O esnada Nilgün teyzemi buradan anmak istiyorum. Nilgün teyzem annemin kuzeni ALS'ye yakalandı. Ve ALS bir nörodejeneratif hastalık. Yani sinirleriniz, motor nöronlarınız ölüyor. Bir süre sonra kaslarınızı kullanamaz hale geliyorsunuz ve günden güne birer böyle organınızı, artık vücudunuzun bir kısmını oynatamaz hale geliyorsunuz. Genelde Stephen Hawking hastalığı Aynen Stephen Hawking aynı şekilde ALS hastasıydı. Bir süre sonra artık nefesinizi bile kendiniz alamaz hale geliyorsunuz. İlk olduğu zaman işte 2012-2013 olması lazım. Böyle duydum. Dedim hani bu nasıl bir hastalık? Bir süre araştırdım filan. Baktım hiçbir tedavisi yok. Ama işte mesela genetik çalışmalar yapılıyor. Moleküler biyolojide belli çalışmalar yapıyor bu hastalığı tedavi edebilmek için. Ben de dedim ki neden hani böyle bir şeyin parçası olmayayım? O noktada dedim ki tamam ben moleküler biyoloji ve genetik okuyacağım. Böyle bir şeyin parçası olacağım. Bir çare bulacağım dedim. Bulamadım. Kaybettik. Bir hafta, 2 hafta oluyor yaklaşık şimdi. Çok Acısından geçmiş olsun. kurtuldu. Teşekkür ediyorum. Ama evet onun yüzünden bu mesleği seçtim. Neden Bilkent? Bir gün komik bir hikaye. Kuaförde kaşlarımı aldırıyordum. Hayat işte. Ve yanıma ODTÜ'den bir hoca geldi. Sonra da kaşlarını aldırmaya başladı. Sana nefret ediyordu. O esnada konuşurken dedi ki ODTÜ'ye gelme. Ben de tamam dedim. Ve
Bilkent'i tercih ettim. Yani şey dedi işte imkanlarla ilgili belli şeylere odaklandım falan. Hani Bir mantıklı o. laboratuvarlardaki imkanlar, işte kütüphanenin imkanları. Gerçekten böyle Bilkent Kütüphanesi apayrı bir şey. Çok çok güzel bir hikaye. Evet yani hani ben bazen buradan bulamadığım yayınları Bilkent VPN'imle bağlanıp oradan çekebiliyorum yani. O derece bir şey. O yüzden ben de tamam dedim o zaman Bilkent'e gideyim. Pek de bir kararım yoktu ve hani 2015'te işte tek tercih yaparak Bilkent'e girdim. Sonra hazırlığı atladım. Ondan sonra şey. Tabii hazırlığı atlamak için birazcık test çözdüm. Oturup kod testleri falan ama. Bir de ben lisede hazırlık okumuştum onu da ekleyeyim. Cihat Kor Anadolu Lisesi'nde okudum. Orada İzmir'de. eğitim İngilizceydi. Tabii ilk yıl hazırlık okuyorsun İngilizce. Sonra 4 yıl lise eğitimi O var. zaman bayağı alışman senin kolay olmuştur. Tabii tabii. Bir de şey yani ben açık lise mezunuyum günün sonunda. Çünkü Hı. dershanelerin kapandığı döneme denk gelmiştim ve ikisinden birini tercih etmem gerekiyordu. Ben de dedim ki o zaman açık liseye geçeyim. Dershaneden işte dershaneye gider gelir sınav hazırlanır mezun olurum dedim. Öyle de yaptım. Ee, Diğer merak ettiğim soru şu. Şimdi mesela moleküler biyoloji genetik okudun ama şu an yaptığın şey çok daha programa üzerine. Hı Bir hı. de tabii biyolojik bilgi gerektiriyor. Evet. Ama çok farklı şeyler okuyarak da daha sonradan edindiğin kazanımlardan aynı şey yapabilirdin. Sence moleküler biyoloji genetik seni bu formasyona hazırladığını düşünüyor musun direkt olarak? Hı hı. Tabii ki düşünüyorum. Çünkü bizim lisans programımızda benim olduğum dönemde şu anda da aynıdır. Gerçekten programlama dersleri çok fazlaydı. İlk MATLAB öğrendim. Ha, Sonra Java öğrendim. Ondan sonra Python öğrenmek zorunda kaldım. hepsini Çünkü öğretiyorlar ya. yani işte benim girdiğim yıl MATLAB ve Java vardı benim dönemimde. Sonra ben Java'yı hiç sevmedim ve o dersi bıraktım. Şu an muhtemelen Python veya R'ya Sonra çevirmiş. şu an Python'a çevirdiler. Sonra Python dersi almak zorunda kaldım Java'yı bıraktığım için. Onu sevdim, güzeldi. Bölümde olan hani biyoinformatik dersi de var bölümde. 3. yılda vardı. Ee, O dönemde de R öğrendim. Sonra işte kendim oturup birazcık çalışarak becerilerimi geliştirdim. Özellikle lisansın son yılında ve master'da da hani özellikle staj döneminde lisansın 3. yılından 4. yılına geçerken 90 günlük zorunlu stajımız vardı. O dönemde R'daki becerilerimi bayağı geliştirmek zorunda kaldım ve bir tür böyle biyoinformatikçiye evrildim. 4'te iyice pekiştirdim. Master'da da artık hani tamam ben bu işi yapacağım dedim. Çünkü birazcık laboratuvarda çalışmak sen çalışıyorsun. Fazla sabır gerektiriyor ve bende o yok. Ne yazık ki çok sabırsız bir insanım. Böyle yaptığım şeyin sonucunu anında görmezsem kendimi kötü hissediyorum. Motivasyonum böyle bir uçuyor falan. Sonra onu toparlamak zor oluyor ama bunda birazcık daha böyle interaktif bir şey yani. Sen bir şey yazıyorsun. Hani 1-2 saat içinde bazen bazı şeyler bu arada 1-2 ay falan da sürebiliyor. 1-2 saat içinde bir sonuç alıyorsun ve o sonucun doğruluğunu kontrol edebiliyorsun. Bir şansın var. O yüzden bir tık da böyle hoşuma gitti onu Tabii, seçtim. bence bu çok önemli bir şey. Evet. Öncelikle senin programının seni farklı alanlara yönlenmesi, tanıtması hepsini öncelikle. Tabii evet. Ve senin işte oradan bir zevk, tat bulman ve ona göre kendini daha da geliştirmen bence önemli. Onun dışında şeyle katılıyorum ya. Sabır değil mi? Yani sabır konusunda. Şimdi ben %50 bilgisayar, %50 deney yapıyorum. Bazen cidden illallah ediyorum deneyden. Hani bir Evet. şey uzun süre çıkmaya uğrası bu. O yüzden bilgisayara dönüyorum. Sonra bazen metot geliştirme üzerine bir şeyler yaptığım zaman bazen orada beni sıkıntıya sokuyor. Aynen. Sonra deneye dönüyorum. Öyle geri dönütlerden bir şekilde motivasyonda kalabiliyorum. Tabii benim şimdi tamamen bilgisayar başında işim. Hiç kalkmıyorum. Bazı günler böyle oturuyorum. O noktada da farklı projelerim var. Onların işte arasında gidip geliyorum. Öyle bir şekilde kendimi oyalıyorum. Öyle diyeyim. Yoksa bunda da hani çıkmadığı oluyor. Bazen bir böyle hata oluyor ve onu böyle saatlerce görmüyorsunuz. Başka bir şeyle uğraştıktan sonra geri dönüp baktığınızda o hata
bir şekilde çözülüyor. Ben bir kere Mustafa Sandal dinleyerek çözmüştüm öyle bir şey. Çok Tavsiye için teşekkürler. Belki bana da işe. Onu işte böyle yaparak İşte bilim böyle yapıyoruz. sorun çıkarsa öneririm. Yani insan bir şekilde dikkatini şu hareketi yaparak topluyor. Güzel. Peki daha odalarına odaklanırsak mesela çok soru aldığım konulardan bir tanesi de şöyle. Bir bölüm seçmek zaten başlı başına bir zorluk. Bir diyelim genetiği seçtiler. Evet. Sonra da muhabbeti var. Hangi alanı seçeceğim? Oh. Bu herkese çok fazla geliştiğini fark ediyorum. Mesela sendeki o süreç nasıl gelişti? Ya ben dediğim gibi işte nöro bilimler falan diye girdim ilk. Dedim ki ben ALS'yi çözeceğim falan dedim. Tabii ki yapamadım öyle bir şey. Bir tane makalem var onunla ilgili. Bir gruba dahil oldum. Oradaki insanlara bir şekilde katkıda bulundum. Güzel de bir yerde çıktı. Memnunum halimden. Sonra Bu deneysel aslında bir şeydi. tabii ben ama yine orada biyoinformatikle ilgili bir şeyler yapıyordum. Bu sefer birazcık nasıl denir? E, Bu boyamaları analiz ediyordum. Fluorescent label. IHC. Hı. Aynen. Evet. Kusura bakmayın. HN'ist demek ki. Aynen. Ya hani belli proteinleri de boyuyorduk da damarların etrafında bu perivasküler fibroblastlar var. ALS'de onların daha önce gösterilmemiş bir şekilde büyüdüğünü ve sonrasında işte damarlarda belli böyle küçük mikro kanamalar olduğunu, onun da ALS'nin oluşumuna neden olduğunu bulduk. Onu da Nature Medicine'de 2021 yılında yayınladık. Böyle. Onun için o böyle işte insanların omuriliklerinden alınmış örneklerin boyanmış hallerini analiz ediyor. O bölgelerin ne kadar genişlediğini, işte içinde ne kadar protein birikimi olduğunu falan bulmaya çalışıyordum. Sonra ilgini çekmedi, başka alana kaydı. Sonra ilgimi çekmedi değil aslında. Hala ilgimi çekiyor. Mesela şimdi de otizmle ilgili bir proje yaptım. Gayet mutluyum bundan ama yani şey oluyorsun bir süre sonra evet tamam ben bunu çok seviyorum ama imkanım nerede diyorsun. O noktada da edindiğin o beceri setini kullanman gerekiyor. Yani sen o yani ben birazcık şey oldum sonra işte tamam şimdi bir beceri setim var. Ben bunu kullanarak başka ne yapabilirim diye düşünmeye başladım. O esnada buradaki pozisyonumu buldum. Şimdi çok daha farklı bir şey yapıyorum. Yani mesela onkoloji patolojideyim. Meme kanserinde protein sentezinin ya da protein sentezi denilen mRNA translasyonunun nasıl etkilendiğini bulmaya çalışıyorum ve her hasta için bunu nasıl profilleyebileceğimizi bulmaya çalışıyorum. Çok farklı bir şey yapıyorum ama aslında hani edindiğim becerileri kullanarak yapıyorum bunu. Bunu biraz Deniz'le de tartıştık. Mesela sen şu an biyoinformatikçisin ve kısa bir sürede o biyolojik bilgi eksikliğini okuyarak bir şekilde tamamlayabilirsin. Ama belki metodolojik olarak aslında bildiğin için senin uyum sağlaman daha az olabilir. Neye? Yani mesela bir biyolojiyi aldım ben. Hı hı. Dedim ki şu programlayı bana yap veya şu analizi yap. Mesela Tabii. yapamayacak. Onun için çok bence aylar gerekebilir. Aha. Ama biyolojik olarak çok her şeyi biliyor. Bütün mekanizmaları Evet, nasıl evet. işletebiliyor. Ama bir şey yapamaz değil mi? Hı hı. Ama senin bakısından sen metotları biliyorsun. Aynı data formatı, aynı analiz biçimi vesaire. Sadece biyolojik soru farklı orada. Aynen. Senin uyum sağlaman belki daha kolay olabilir. Yani evet moleküler biyolojide okuduğum için sonuçta yani programımın bana kattığı şeyi aslında tekrar dönüyoruz. Çok interdisipliner bir program sunduğu için Bilkent iki tarafı da aslında anlayabilecek kadar şey biliyorum. Şimdi tabii birazcık daha bilgilerim hani biyoinformatik konusunda bir tık daha ağır basıyor. Eskiden böyleydi, şimdi böyle. Düşünecek olursak. Buraya eğer biyolojiyi koyacak olursak ama hala eğer o analiz ettiğin şeyin biyolojik anlamını bilmiyorsan ve o anlamı başkasına bırakıyorsan o anlamın ne olduğunu bulmayı o zaman birazcık şey oluyor. İnsanda bir burukluk oluyor.
En azından o yok, öyle diyeyim. Bence iki taraftan da Aynen. Ama tabii hani bu işin içine girince hepimizin fark ettiği şey ya hiçbir şey bilmiyormuşuz oluyor. Gerçekten o oluyor ya. Hala oluyor bende. Böyle iki tarafı da anlıyorum ama e, bazen evet bu konuyla ilgili de hiçbir şey bilmiyorum dediğim oluyor yani. Peki sence bir lise Hı öğrencisi hı. hangi özelliklere sahipse genetik seçme sence daha avantajlı olabilir? Zor soru. Ya herkesin motivasyonu farklı bence. İlk önce bir insanın o bölümle ilgili kendini neyin motive ettiğini bir oturup düşünmesi gerekiyor. Yani ben niye istiyorum? Bence işte motivasyonu olmayan biri moleküler biyoloji ve genetik seçmemeli. Yani çünkü gerçekten özellikle Bilkent açısından ben bunu söyleyebiliyorum. Hakikaten çok çalışmanız gerekiyor yani. Bir kere böyle yatıyordum. Annem geldi. Ne yapıyorsun dedi. Yatıyorum dedim. Sınavın yok mu dedi. Çünkü benim bir ara böyle 2 günde bir vizelerim vardı. Ve kadın artık o kadar alışmıştı ki buna. Şey yani hani niye yatıyorsun kalk çalış falan moduna girdi. Sonra bir kere de daha geldi. Acıyorum sana bu ne her gün sınav mı olur filan dedi. Ya birazcık fazla yüklenebiliyorlar okulda. Ya öyle kanaat notu falan tarzı şeyler yok. O sınavdan Yok. kaldın mı Kaldın. bazen aynen tekrar etmen gerekebiliyor o seneyi. Çünkü bir ders Evet. bir derse bağlanıyor. Bağladığında evet öyle şeyler oluyor. Birazcık motivasyon ve dayanıklılığın yüksek olması gerekiyor. Ben geceleri çok çalıştığımı hatırlıyorum. Tabii ben çok düzenli çalışabilen birisi değilim öyle hani ben okuldan geldim hadi şimdi birazcık şu işlerimi yapayım falan diyen birisi değilim. Genelde son geceye Hmm. bırakıyorum. Siz benim gibi olmayın hiç önermem. Peki sen derse dinliyor muydun? Ben dinliyordum. Ben Hmm. acayip iyi ders dinlerim ve çok soru sorarım. Muhtemelen insanları da rahatsız ediyorum soru sorarak. Hocalarınız iyiydi yani genel olarak Tabii tabii. anlatım olarak vesaire. Aynen. Yani anlatım olarak iyilerdi. Bir de derslerde ses kaydı alıyorlardı Hmm. bazıları. Bir kişi. Şimdi artık yok. Onu da mesela ekliyordu. Sonrasında ben hiç dinlemedim onu ama dinleyenler onun da faydalı olduğunu söylüyorlar. Ben mesela gitmeden önce hep hocalardan isterdim hani slaytlarınızı önceden gönderir misiniz ben hani çıktı alacağım falan diye. Böyle slaytlarımın çıktısını alırdım. Üçlü üçlü. Yanlarında da not şeyleri olurdu. Onların üstüne böyle full not alırdım. Ondan sonra oturup onları okurdum yani. Ve hala saklıyorum bazı notlarımı. Hala oturup onları açıp bakabiliyorum. Evet. Biraz da geleceğe yönelik konuşalım. Tamam Çok zor. şimdi yani Bilkent'te böyle bir eğitim edindin. Sonra seni buradaki bir çalışmaya e, alıştırmış oldu. Bundan sonra kendini nasıl bir yerde görüyorsun? Akademik olarak mı gitmek istersin? Daha çok şirketler üzerine mi? Çünkü çok sorular soruyor. Mesela genetik okuyarak geçinebileceğim mi? Ya bence hani iyi bir yerde okuduğunuz sürece ben birazcık katı düşünceliyim bu konuda. Türkiye'deki üniversitelerin sayıca çok fazla ve nitelik olarak düşük olduğuna inanıyorum. Bu yani bir üniversiteye girmeniz iyi bir şey tabii ki. Hani herkesin yüksek öğrenim alması kötü bir şey değil. Ama kalite de önemli. Yani bence kalitesi yüksek bir okuldan mezun olan bir moleküler biyoloğun işsiz kalma veya hani bir şeylerin çok altında kazanma olasılığı çok mümkün değil. Tabii ki Türkiye şartları çok farklı şu an. Onu da biliyorum. Ee, Yani doktora öğrencilerinin TÜBİTAK'tan aldığı maaşlar komik e, ve asla kabul edilemez halde. Ama yurt dışına çıkarsanız tabii ki oluyor, yani rahat oluyor. Benim kariyer planlarıma gelecek olursak. Gelecek birazcık bir saniye su içmem lazım. Astımım olduğu için. Aslında ilginç bir hastalık ya. Hani Evet. hala böyle bir şey yok yani. Ne Anlaşılır bir yazık ki. takım. Alerji mesela. Çok temel sorular. Yani Aynen. herkeste olan şeyler. Yok direkt yani hani kortizonu basıyorum ve artık ne Evet. olursa o. Yapacak bir şey yok. Her neyse benim gelecek planlarıma gelelim. Şimdi birkaç planım var. Evet. Mesela endüstri tabii ki ilgimi çekiyor. Çünkü
gerçekten iyi maaşlar veriyorlar endüstride ve hani bir şekilde iyi imkanlar bulmak, araştırmalara devam etmek mümkün. Onun dışında mesela benim şeklimde olan birisi aslında tamamen biyolojiyi, her şeyi bırakıp gidip veri bilimcisi falan da olabiliyor. Çünkü temel olarak yaptığınız iş aynı. Büyük bir veriyi daha anlaşılabilir ve daha böyle e, sunulabilir bir hale getirmek. Onu yapıyorsanız o da olur. Endüstride böyle belli şeyler var. Onun dışında daha baskın olan planım ise doktora sonrası araştırmacı olarak devam etmek. Ama burada mı olur, nerede olur onu hiç bilmiyorum şu an. Evet, onun için erken de zaten. Onun için biraz erken, hala 1,5 yılım var. Şimdi onu düşünüp strese Ben giremeyeceğim. half time'ını yaptım. Yaptım, evet, Aralık ayında yaptım. Şimdi biraz... Half time dediğim tam doktorun ortasında bir komite gibi düşünebiliriz. Türkiye'deki doktora yeterlilik sınavının bir benzeri. Ama Türkiye'deki, özellikle Bilkent'teki doktora yeterlilik sınavları bundan çok daha zor. Burada bir tane böyle rapor yazıyorsunuz. 10 sayfalık bir rapor. Karolinska için konuşuyorum. Onu işte komiteye gönderiyorsunuz. Sonra komite onu okuyor. Geliyorlar. Bir böyle 2 saat süren bir sunum yapıyorsunuz toplam. Böyle bir 20 dakikasında siz konuşuyorsunuz. Sonra komitedeki üyeler sorularını soruyorlar. Sonra tek başınıza size böyle çekiyorlar. Hocandan memnun musun diyorlar. Evet falan diyorsun veya hayır, hayırsa neden? Hocanın verdiği paraya bağlı. O sabit. O herkes için aynı. Değişmiyor. O yüzden şey değil, hani şey ya, herkesi bir çekip soruyorlar. Hocayı da aynı şekilde sen bu öğrenciden memnun musun? Neyi geliştirsin diyorlar. Bir tane böyle kağıt imzalıyorsunuz ve hepsi bitiyor. Görebiliyor musun sen o geri dönütleri? Tabii Hoca senin için ne görebiliyorsun. demiş, sen Yukarıda var, bir yere gösteririm sana. senin hoca için ne dediğini hoca görebiliyor mu? Görebiliyor, evet. İyi. Sonrasında ama hani şey, bazı şeyleri gizli de tutabiliyorsunuz. Ne dediğine bağlı bu tabii. Ya evet, ne isterseniz onu da Daha söylüyorsunuz. uygun bir ağızdan söylüyor. Aynen, onu hani orada birisi yazıyor daha uygun bir ağızla ama akıllarında oluyor o iş yani. Onun dışında doktora kontrolleri de var, biliyorsunuz. Orada da doktora eğitim direktörüyle görüşüyorsun, bölümündeki. Evet. Hiç yaptın mı onu? Yok. Ama buradan ne Senelik kontrol. anlıyoruz? Yani eğer bu tarz bir alan seçecekseniz neredeyse ömür boyu sürekli okuyacağınızı aklınıza bulun yani. Ne yazık ki. Bunun lisansı var, yüksek lisansı var, doktorası var, doktora sonrası araştırması var. Hoca olurken emin ol lisanstan daha fazla okuyorsun. Tabii, evet. Her gün elde ettiğin makalelerle, makaleler arasındaki interaksiyonlar vesaire. Mesela ben o raporu yazmak için yaklaşık 130 tane makale kullandım yani ve hepsini okumak zorunda kaldım. 130 makale demek neredeyse burada yani harcadığın beyin performansını eklersen bence 130 tane bir kitap hali bile olabilir yani. Evet, evet. Bayağı hani zor oluyor okumak. Ben mesela bölüme ilk girdiğimde makale okuma konusuna gelince, şimdi böyle 1. sınıftayız, bize makaleler veriyorlar ve gerçekten hiçbir şey anlamıyorum. Ya böyle bakıyorum, makale bana bakıyor, ben makaleye bakıyorum. Bir haftada falan okuyabiliyorum. Hani bir gün girerseniz asla endişe etmeyin. O bir süre sonra böyle artık su gibi akar hale geliyor yani. İçindeki terminolojiyi falan çözmek şey oluyor. Şu an ben 5 dakikada scanner yapıyorum. Ben de öyle. Bir süre sonra o geliyor ya. Evet. O yüzden o zamanla olacak bir şey. Aynen. Aynen. Sonra Gelecek planım ben bilmiyorum. Kanada'da bir iki grupla işte çalışmalarım var. Belki Kanada'ya doğru bir postdoc için gidebilirim. Kanada McGill'e. ben bireysel olarak bulunmadım ama çok güzel olduğunu duydum. Amerika'da Aynen. bulunduğum halde. Özellikle e, Amerika'da yaşayan Kanadalılar çok iyiydi yani. Ve anlayabiliyordum biraz farklarını Amerikalılara göre. Evet, Amerika'dan birazcık ben de ürküyorum. Ortamın toksikliği olsun, birazcık bu şey, rekabetçilik olsun. Herkese çok zarar verdiğine inanıyorum. Bir de maaşlar galiba pek idare edilebilir durumda değil Amerikan akademisinde. Evet, Çok bir bazı fikrim o yok ya. gözlemler benim de Aynen. aynı şekilde.
O yüzden hani birazcık daha Avrupa ve işte belki Kanada'yı tercih etmek benim için daha uygun görünüyor şu noktada. Bir diğer fikir de belki bu meme kanseriyle ilgili yaptığım şeyle birlikte hocayla bir şirket kurabiliriz. Kısaca Sonunda. birçok farklı alternatif olabilir sence. Aynen, birçok farklı alternatif olabilir. Hiçbir şey net değil Bir de ama çünkü sen bayağı yetişmiş bir kişi oluyorsun doktordan sonra. tabii. Aslında doktorun sana kazandırdığı kritik düşünme, Aynen. birçok farklı metodoloji, hakimlik Hı hı. vesaire. Ve bunlar senin birçok farklı alanda kullanabileceğin özellikler. Hı hı. Sunum yapmayı biliyorsun, Kesinlikle. hazırlamayı biliyorsun. Zaten şöyle hem üniversitede hem de burada sunum yapmakla ilgili takım dersler falan veriyorlar ve orada bir süre sonra kendinizi geliştiriyorsunuz. Onun dışında lisansta da mesela biz bazı derslerde sadece sunum üzerinden ilerliyor. Özellikle son sınıftaki derslerde sunumları yapıyorduk. Ona göre notlar alıyorduk. İşte ondan sonra mesela arkadaşlarımıza soru soruyorduk ya da bölüm seminerlerine gidiyorduk. Seminer derslerimiz de vardı. Orada hani konuşmacılara soru sormamız gerekiyordu falan filan. Bence bunlar en az dersler kadar önemli. Çok önemli. Bence en önemli şey. Yani yaptığınız şeyi birilerine anlatabilecek hale gelmeniz gerekiyor. Yoksa Hiçbir anlamı yok. hiçbir anlamı yok. Aslında bu bir pazarlama işi yani baktığında. Yani sen işini ne kadar iyi pazarlarsan o kadar daha fazla alıntılanırsın, o kadar daha fazla adın duyulur, o kadar daha fazla ödenek alma olasılığın artar. O kadar daha fazla böyle işte daha iyi yerlerde makaleler basabilirsin falan filan. Bunun hani şeyi o. Pazarlama yani. Biraz peki toparlarsak, Hı hı. yani öğrencilerine gibi tavsiyeler vermek istersin. Bu lise olabilir, lisans olabilir, istiyorsan ayrılabilirsin. Yani Mesela sen o şöyle zaman kendine tavsiyeler verdin zamanında. Mesela boş yere streslendiğin zamanlar oldu mu veya şu yeteneklerimi daha geliştirseydim aslında böyle doktora daha yardımcı olurdu dediğin ileride. valla bence curriculum ya da işte şu ders programı gayet iyi düşünülmüş bir şey. Fazla isyan etmeden o şeyi olabildiği kadar iyi bitirmeye çalışın. Gereksiz demeyin. Her şeye gerekebilir. İnsan hayatta ne olacağını, ne yapacağını bilemiyor. Sabit fikirli olmamak çok önemli bir şey. Ee, Yani edinebildiğiniz beceri setini edinin ve onunla bir şeyler yapmaya çalışın. Çünkü beceri setini edinip böyle tek bir fikirde, tek bir yerde takılı kalan arkadaşlarımın bazıları hala böyle imkanlar bulmakta zorlanıyorlar. E, Ona takılı kalmayın yani. Hani bir şeyleri biliyorsanız e, sonrasında farklı alanlarda da o şeyleri kullanabilirsiniz. E, Her şey herkesin ilgisini çekmek zorunda değil. E, Ama bir şekilde orada bir noktayı bulursunuz diye düşünüyorum. Lise öğrencilerine de tavsiyem size hala yazma diyenler olacaktır. Bana da çok oldu. Dinlemedim. Hiç pişman değilim. Kesinlikle yazarım yani. Ama mutlaka yani o gideceğiniz bölümün ne kadar nitelikli olduğuna dikkat edin. Yani bir yer hani ya şöyle okumuş olmak için okumayın. Ben onu düşünüyorum. Bazı üniversiteler okutmuş olmak için okutuyorlar ve gerçekten e, hani kişileri şey yapmak için söylemiyorum ama gerçekten kalite düşük. Yani birileriyle yarışabileceğiniz, ileride dünyayla sizi yarıştırabilecek olan yere gitmeye özen gösterin derim. Onun dışında bence okumayın yani bu bölümü. Yani gerçekten bir bölüme girdiğinde laboratuvarında bir tane pipete dokunabiliyorsan o bölüm tamamdır ama eğer sen dokunamıyorsan, sana birileri gösteriyorsa ve sen sadece izliyorsan o bölüme girme yani. Benim için en önemli şey bu. Bu yüzden de mezunlardan konuşmak çok önemli. Aynen öyle. Bu tarz bilgileri bulmak zor. Practical tarzı. Aynen, aynen. Yani hani sabit fikirli olmak, sabırlı olmak, onun dışında gerçekten nitelikli bir yere girip okumak ve bir diğeri de işte hani kabullenmek birazcık o bölümün getirdiği şeyleri. Böyle. Çok teşekkür ederim Ece. Ben teşekkür ederim güzel imkan için. Eminim çok yardımcı olacak öğrenciler için. Umarım beğenirler. Umarım Bilkent'i tercih ederler. Gidip
tercih günlerinde de görmelerini öneririm. Yani, sanırım şu an zaten tercih dönemleri değil mi? Aa, Galiba geçmediyse. galiba AYT yapılacak değil mi? Alan yerleştirme konusunda. Şu an Aynen. o süreçteyseniz de çok başarılar. Umarım istediğiniz yerlere yerleşirsiniz. Sağlıcakla kalın. Başarılar diliyoruz.